Onu diğer kanat oyuncularından ayıran en önemli özelliklerinden biri, attığı çalımlardan çok rakiple temasa girdikten sonra bile aksiyonun temposunu kaybetmemesi oluyor. Çünkü çoğu genç oyuncu omuz omuza mücadelede ilk darbeyi aldıktan sonra ya yavaşlar ya da topu korumaya çalışırken aksiyondan çıkar. Oscar'da ise tam tersi bir refleks var. Temas geldiği anda oyunu durdurmak yerine savunmacıyı sürükleyerek ilerlemeye çalışıyor. Bu yaşta bu fiziksel özgüven gerçekten çok değerli. Bu yüzden rakiplerin verdiği reaksiyon çoğu zaman aynı oluyor. Geri çekiliyorlar, bekliyorlar ve son anda müdahale etmeye çalışıyorlar. Oscar ise o ilk boşluğu gördüğü anda direkt hızlanıyor. Özellikle açık alana yüzünü dönebildiğinde savunmaların kontrolü kaybetmesi çok kolaylaşıyor. Ve o geç kalan hamleler çoğu zaman faulle sonuçlanıyor. Çünkü bazı oyuncular size alan kazandırır. Bazıları ise sürekli rakibe panik yaptırır. En dikkat çekici detaylardan biri de şut açısını çoğu zaman kendi yaratması. Özellikle birebir de rakibin dengesini bozduğu anda vuruş için küçük bir pencere açılıyor. Ve Oscar o alanı gördüğü anda aksiyonu bitirmeye çalışıyor. Ama burada hala genç bir oyuncu izlediğinizi hissediyorsunuz. Çünkü bazı pozisyonlarda aksiyonun temposu kararlarının önüne geçmeye başlıyor. Bazen vuruş açısını yaratıyor ama son dokunuş aynı kaliteye ulaşmıyor. Bu arada bu pozisyonda top rakibin eline değdiği için penaltı kazanıyorlar. Oscar'ın oyunu tamamen bireysel aksiyonlardan oluşmuyor. Savunmayı üzerine çektiği anlarda oluşan boşluğu takım arkadaşları için kullanabildiği sekanslar da var. Özellikle birebir sonrası savunma dengesi bozulduğunda ceza sahasında ekstra alan oluşuyor. Ve burada önemli olan şey şu, Oscar klasik çizgiye basan kanat gibi oynamıyor. Daha çok savunmanın yapısını bozup aksiyonu devam ettirmeye çalışan bir profil gibi davranıyor. Aslında bu noktada ilginç bir denge ortaya çıkıyor. Çünkü dışarıdan bakınca tamamen bireysel oynayan bir hücumcu gibi hissedilebiliyor. Ama bazı geçişlerde rakibi üstüne çektikten sonra doğru pası da çıkarabiliyor. Özellikle açık alanda hızlandığında savunmacılar tamamen ona odaklanıyor. Ve bu da etrafındaki oyuncular için ekstra boşluk yaratıyor. Ama karar ritmi hala tam oturmuş değil. Bazen topu çok erken bırakıyor, bazen ise bir saniye fazla taşıyor. Belki de Oscar'ı bu kadar ilginç yapan şey tam olarak burada. Aynı aksiyonun içinde hem çok özel hem de çok ham görünebiliyor. Çünkü savunmayı bozma kısmı üst seviye potansiyel gösteriyor. Ama aksiyonu doğru bitirme kısmı hala gelişim sürecinde. Ama bu yaşta savunmayı bu kadar sık geri koşturan oyuncu sayısı gerçekten çok az.